Merhaba arkadaşlar, umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yanımda Erdinç Sezgin var. Bugün hep beraber söyleşi yapmayı düşünüyoruz. Bugün sizlerden genelde gelen soruları bize sorulan popüler soruları irdeleyeceğiz. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz Erdinç Sezgin? Merhabalar Cenk, teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Erdin Sezgin benim adım. Karolinska Üniversitesi'nde asistan profesör olarak çalışıyorum. Burada kendi grubum var, biyofizik çalışıyoruz. Lisansımı Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik bölümünde okudum. Sonra doktora için Dresden'de Uluslararası Max Planck Araştırma Okulu'na gittim. Orada biyofizik üzerine doktoramı yaptım Dresden şehrinde. Doktoramı bitirdikten sonra hem biyoloji hem fiziği birleştirebilecek bir yerde postdoc yapmak istiyordum. Oxford Üniversitesi'nde bağışıklık sistemi biyofiziği üzerine çalışmaya karar verdim. Orada doktora sonrası araştırmalarımı yaptıktan sonra da 2020 yılında Karolinska Enstitüsü'ne geldim ve burada kendi grubumu kurdum. O günden beri de kendi grubumla burada biyofizik çalışıyoruz. Bu biyofizikten çok bahsettik. Biyofiziği bir açıklayabilir miyiz? Genelde insanların aklında tam bir yansıması olmuyor. Evet, biyofizik genelde olmuyor, doğru söylüyorsun. Ben biyofizik çalışıyorum dediğinde ikinci soru mutlaka geliyor, biyofizik nedir diye. Biyolojiyi anlamanın birkaç yolu var. Örneğin bir hücre diğer hücreyle iletişime giriyor. Biyolog bu soruyu şöyle sorabilir. Bu hücre diğer hücreyle iletişime girerken buradaki oyuncular neler? Bu oyuncuların kimlikleri neler diye sorabilir mesela. Örnek veriyorum. Bağışıklık sistemi hücresi kanser hücresiyle iletişime girip onu öldürmeye çalışıyor. Hangi iki molekül arasında iletişim oluşuyor da bu kanserli hücreyle bağışıklık sistemi arasındaki hücre arasında bir iletişim oluşuyor? Bu biyoloğun sorusu. Biyofizikçinin sorusu biraz daha farklı. Bu işin fiziği nedir? İki hücre arasında sadece oyuncular değil, bu oyuncuların özellikleri önemli. Mesela elektrik yükü önemli, boyutları önemli. Orada oluşan e, fiziksel bir denge önemli, kuvvetler önemli. İşte biz biyolojinin fizik kısmını anlamaya çalışıyoruz. Biz buna biyofizik diyoruz. Sen kabaca kendi hayat hikayenden bahsettin, okuduğun okulları vesaire. Ee, Bu sanki böyle bir başarı hikayesi gibi duruyor. Burada yaşadığın zorluklar nelerdi? Mücadele ettiğin bazı kısımlar oldu mu? Ha, başarı hikayesi genelde hikayeler başarı hikayesi gibi duruyor. Çünkü insanlar orijin noktasını alıyorlar. İlk başta başladığı noktayı alıyorlar. Sonra son noktayı alıyorlar. Başlangıçtan son noktaya sanki bir defada sıçramışsın gibi bir başarı hikayesi gibi görünüyor ama e, benim söyleyebileceğim kadarıyla her başarı hikayesinin arkasında binlerce başarısızlık var tabii ki. Yani şimdi ben tek tek anlattığımda doktora buraya gittim, postdoc buraya gittim derken sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi görünüyor ama öyle değil tabii ki. Ben onlarca yere doktoraya başvurdum ve onlarca yerden red aldım. Ondan sonra doktora sonrası araştırmalarımı yapmak için başvurduğum birçok yerden red aldım. Sonra grup lideri olmak için başvurduğum yerlerden red aldım. Sonra hala bütün makalelerimiz sürekli reddedilir, bütün grantlarımız sürekli reddedilir. Yani bunlar biraz çabayla, bir sürü zorlukla, her günü bir sürü zorlukla geçirdiğimiz bir kariyer aslında bu. Yani öyle başarı hikayesi e, kontrast olmadığı zaman başarı hikayesi gibi görünüyor ama sonrasında eğer gerçekleri eklersek, günlük hayatımızı eklersek normal bir kariyer aslında. Ee, peki diğer popüler sorulardan bir tanesi geçecek olursak yaz stajları. Öğrenciler çok soruyor. İşte yaz stajı nasıl bulabiliriz? Hocalara nasıl e-mail atabiliriz? Bu biraz şeyden de kaynaklı. Ne istediklerini tam bilememekten. Hı hı. Bunda lisans eğitimin yetersizliği var veya kendileri yeterince deneyimleme şansları mı olmuyor farklı alanlara? Bu bağlamda neler önerebiliriz? Ya bence burada biraz çok küçük bir eğitimle herkes staj için hazırlıklı olabilir. Yani şimdi biz de staj başvurularını alıyoruz her sene. Onlarca kişi staja başvuruyor burada. Sonra bu onlarca kişi arasında bir 5-6 kişi belirleyip mülakat yapıyoruz. Ve bu mülakattan sonra bir, 2, 3 kişi davet ediyoruz her sene buraya gelecek. Türkiye'den staja gelecek insanlar. Ee, Yani önemli olan burada birkaç nokta var. Bu birkaç nokta dediğim gibi çok kısa bir eğitimle halledilebilecek birkaç nokta aslında. Mesela gelen e-mail çok önemli. Ya bu e-mail birincisi zamanında geliyor mu? Mesela yaz stajı için Mayıs'ta gelmişse bu e-mail tabii ki biz o e-maile cevap bile veremiyoruz bazen. Çünkü Mayıs yani
Haziran'da başlayacak staj için Mayıs'ta mail atılmaz. Yani ben olsam mesela staja gitmek istiyorsam çok önceden mail atarım. Biz mesela mülakatlarımızı Şubat ayında yapıyoruz. Şubat ayına kadar gelen bütün mailleri değerlendirip Şubat ayında kısa listemizi çıkarıyoruz. Onları mülakat yapıp bir iki kişi çağırıyoruz. O yüzden ben olsam mesela Aralık ayında, işte Kasım-Aralık ayında maillerimi atardım. Bu maili attıktan sonra da yani işte bu mailde ne olması gerekiyor? Bu da çok önemli. Tabii ki maili attığında en önemli şey bu mailin bana gelmiş olması. Yani jenerik bir e-mail gelirse, çok böyle genel geçer, herkese yazılan e-mail gibi ise zaten onu çoğu hoca okumayabiliyor. Ben olsam mesela o lab'a özel yazarım. Merhaba, lab'ın lideri kime yazıyorsanız ismiyle yazın mesela. Profesör kimse ona yazın. Sonra mail kısa olsun ama o mail kısa olan mailde de bana bizim laboratuvarımıza özgü bir şeyler olsun. Ya ben biyofizikle ilgileniyorum, bağışıklık sistemiyle ilgileniyorum, virüslerle ilgileniyorum. Bu yüzden sizin laboratuvarınıza gelmek istiyorum. Öyle bir şey olsun mesela. Sonra o e-mail beni yakaladı bir an. Diyelim ki e-mail beni yakaladı. Sonra bakıyorum neler eklemiş. Transkriptini eklemiş, CV'sini eklemiş. Motivasyon mektubunu eklemiş. Motivasyon mektubuna şöyle bakıyoruz tabii ki. Yani yine motivasyon mektubunda bizden bahsetmiş mi? Bizi istiyor mu gerçekten? Ondan sonra CV'ye bakıyoruz. CV'de tabii lisans öğrencisinin 20 sayfalık CV'sinin olmasını beklemiyoruz. Sadece bakıyorum işte nasıl tekniklerde yeterli. Daha önce laboratuvarda bulunmuşum. Bu çok önemli bizim için. Yani buraya gelip laboratuvarı öğretemeyiz biz. Laboratuvar aslında lokal üniversitesinde herkesin öğrenebileceği bir şey. Buraya geldiğinde temel laboratuvar bilgisinin olması gerekiyor. Bunlara bakıyoruz. CV'de baktığımız şeyler bunlar. Transkriptine bakıyorum. Transkriptine notları çok yüksek mi diye bakmıyorum. Bizim laboratuvar bildiğin gibi hem fizik hem kimya hem biyolojide bilginin olması gereken bir laboratuvar. O yüzden bakıyorum işte fizikte ne olmuş, kimyada ne olmuş. Biyolojide belli derslere bakıyorum mesela hücre biyolojisini nasıl geçmiş. Kalmışsa mesela kimyadan, fizikten bizim labda mutlu olmayacağını biliyorum. Bu yüzden de transkripte de bakıyorum. Sonra mülakata geliyoruz. Mülakatta da İngilizceye bakıyoruz tabii ki. Komünikasyon nasıl? Tabii orada da yine harikalar yaratmanıza gerek yok. Yani. Bir Charles Dickens değiliz hiçbirimiz ama komünikasyon gerekiyor. Yani buraya geldiğinizde sen veya ben değil, Türkiye'deki öğrencileri genelde Türkiye'li olmayan biri süpervize ediyor ve bu yüzden de İngilizce komünikasyon çok önemli. Ona bakıyoruz. Ve mülakatta yine bizim laboratuvara gerçekten bu insan gelmek istiyor mu? Düşünmüş mü? Bu araştırma onun için önemli mi? Buraya geldiğinde gerçekten bizden bir şey alabilecek mi? Bize bir şey katabilecek mi? Buna bakıyoruz. Peki nasıl bir bağlamda bu bir uyumlu olabilir lab için? Diyelim işte bu aşamalardan geçti. Çok güzel bir CV'si var. Güzel bir mektup yazdı ve ilk elemeden sonra çok daha az kişiyi mesela değerlendireceğiz. Orada ne mesela daha dikkat çekici bir nokta olabilir senin için? Yani en dikkat çekici nokta gerçekten laba olan ilgisi. Yani burada dediğim gibi ilgimi yakalarsa ya benim sizin laboratuvara ilgim var şundan dolayı ve ben şimdi bu cümleleri çok farklı bir şekilde yazılabilir. Benim sizin laboratuvara ilgim var. Ama şimdi benim sizin laboratuvara ilgim var mailini bizi dinleyen 100 kişi bana atabilir. Ama ben mülakatta biz bunu anlarız zaten. Bizim laboratuvara gerçekten ilgisi var mı yok mu? O yüzden gerçekten ilgisi olanla ilginiz varsa o laboratuvara mail. İlginiz yoksa o laboratuvara mail atmayın. Başka bir laboratuvar. Çünkü gittiğinizde 2 ayda olsa ilginiz olan bir yerde çalışın. Hem siz bundan çok faydalanırsınız hem de gittiğiniz lab faydalanır. Buradan konu biraz daha lise öğrencilerine getirmek istiyorum. Şöyle bir çok popüler bir soru geliyor. Yani nasıl bir farkındalıkla insanlar biyofizik alanını seçebilir? Özellikle biyofizik alanı diye bir alan yok çok Türkiye'de. Yani ya biyoloji ya fizik ya da arasındaki herhangi bir biyomühendislik tarzı bir alan veya moleküler biyoloji genetik gibi bir alan. Nasıl sende bir merak duygusu olması gerekiyor ki bunu biyofizik olarak yönlendirebilirsin? Hani Evet, çok güzel soru. Ya benim açımdan konuşabilirim sadece. Ben lisedeyken biyolojiyi çok seviyordum, kimyayı çok seviyordum ve fiziği çok seviyordum. Doğal olarak matematiği de biliyorsun. Ben matematik öğretmeni olmak istiyordum çok şey olduğum için. Yani biraz daha matematik e, daha hoşuma gidiyordu şey olarak, dil olarak. Yani biyolojiden daha çok. Ama biyoloji, kimya ve fiziği gerçekten sahipleniyordum.
O yüzden hepsini kullanabileceğim bir alan istiyordum. Benim de bilgim yoktu tabii ki. Böyle bir alan var mı? Yok diye düşünüyordum zaten. Yani bizim zamanımızda en yüksek puan alanlar, işte o zamanlar Türkiye ilk 10'lara 20'lere girenler genetiğe gidiyordu, mühendisliğe gidiyordu. Tıpa gidenler de var. Böyle yani birkaç alanı harmanlayıp öyle bir yere gideyim diye bir bilinç yoktu ama ben hasbelkader genetik ve biyomühendislik seçtim. Yani e, orada biyomühendislik kısmında biraz daha matematik var diye biyomühendisliği seçmiştim. Ama gittiğim bölüm gerçekten tam bana uygun bir bölümdü. Çünkü hem fizik öğreniyorduk, hem kimya öğrendik, hem biyoloji öğrendik, hücre biyolojisi öğrendik. Ve sonra ben zaten çok belliydi benim için. Yani bu analitik teknikler dediğimiz yeni bir teknik üretip biyolojide görünmeyeni görme merakı lisanstan beri çok netti benim için. Yani ben teknoloji çalışmak istiyorum. Teknolojiyle biyolojide görünmeyeni görebilmek, bilinmeyeni bilebilmeye çalışmayı seviyordum. O yüzden biyofizik alanı bence zaten bu böyle bir alan. Teknoloji üretip biyolojide bilinmeyen, daha önce düşünülmeyen şeyleri görebilmek. Başka ilginç olan bir soru şu olabilir. Fark etmez hangi alanda okudukları öğrencilerin lisansta. Şu an sen bilimin son noktasından inceleme şansın olabiliyor. Neler makaleler paylaşılıyor, bilim nereye gidiyor vesaire. Bu tarz gidişi gördükten sonra lisans öğrencilerine ne önerirsin? Ne bağlamda kendini gelişme lazım? Ne bağışıklık sistemi öğrenin gibi değil Doğru. de daha genel anlamda bilimsel Evet, düşünme evet. olabilir, yazma olabilir, o tarz. Ya işte Türkiye'de bence sıkıntılardan biri bu. Bilimsel düşünmede herkes bilimsel düşünüyor da Türkiye'de zaten gençlik bence bilimsel düşünür yani. Bu dönemdeki gençliğin bilimsel düşünme problemi yok. Çünkü bilgi bütün bilgiler küçücük bir kutuda elinde duruyor. Yani bilgiye ulaşım çok kolay. Ama kritik düşünme biraz şey olabiliyor. Mesela burada onu da karşılaştırma şansımız oluyor. Başka yerden gelen Avrupa'daki öğrencilerle Türkiye'den gelen öğrencileri karşılaştırdığımızda mesela Türkiye'den gelen öğrencilerin teorik bilgileri süper. Canavar gibi hepsi. Her şeyi biliyorlar. Ama mesela mülakat yaptığımızda yine soruyoruz. Mesela doktora mülakatı yaptığımda kesin sorarım. Bir master'da ne yaptığını şey yapar, sunar öğrenci. Sonra dedim ki bunu niye yaptın? Yani bir şeyi neden yaptığını bilmiyorsa öğrenci, o çok zor işte. Onu bence baştan öğrenebilmek lazım. Bir şey yapıyorsanız neden yapıyorsunuz? Bunun ilerisi ne, vizyonu ne? Projelerde bunları düşünmek lazım. E, Bu bilimsel kritik düşünme kısmında böyle. Teknik kısımda, yetenek kısmında ise ben olsam mesela programlamayı artık seçenek bile sunmam. Kesin, mutlaka. Programlama öğrenmesi lazım. Python mesela bence her bölümde, doğal bilimlerin her bölümünde ders olarak okutulması lazım. Yani bizim labda da bildiğin gibi herkes Python biliyor. Bilmeyen de öğreniyor. Ya o yüzden bence programlama kesin şart. Diğer ilginç popüler sorulardan bir tanesi. Genelde biz bilim kavramını kullandığımız zaman insanlarda bir romantik bir yaklaşım tarzı oluyor. Bilim bir şeyleri keşfetmek, ilk defa öğrenmek, böyle filmlerde gördüğümüz tarzı hani çok ulvi bir şeymiş gibi. Ama bilim insanlarının günlük hayatta yüzleştikleri şeyler aslında o filmlerden çok daha farklı. Hı. Yani bir gerçeklik var, bir de genel filmlerde senin hayal ettiğin bir bilim insanı Atom var. fiziği ve profesörlük değil diyorsun Aynen. bilim. Hı. Hani öğrencilere bu expectation dediğimiz bu beklentileri bahsedecek olursak neler senin en aklına gelen şeylerden bir tanesi olabilir? Bu şey olabilir mesela bilimdeki çeşitlilik. Mesela ben bir videoda şuna bahsetmiştim. Çok az mesela siyahi arkadaş var veya işte biyofizik alanda çok az kadın arkadaş var. Onun dışında işte makaledeki mücadeleler, Hı. işte sürekli bir şekilde yayınlaman lazım. Ve bazı bir gerçeklerden bahsedersek neler bahsetmek istersin bu Evet, anlamda? yani bilim dünyası şöyle, bilimin iki ucunu çok görüyorum ben özellikle sosyal medyada. Yani biri senin dediğin daha romantize edilmiş, herkesin aslında çok mutlu yaşadığı ve her gün yeni bir şey bulduğu, yeni bir şey buldukça daha yeni şeyleri sorguladığı bir dünya olarak geçiyor. Bunun bir kısmı doğru tabii ki. Çalışıyorsun, yeni bir şey buluyorsun. Bu haz her şeye değer. Değil mi? Yeni bir şey bulduğunda, deneyin çalışıyor mesela. Çok çok mutlu oluyorsun. Kimsenin daha önce bilmediği bir şey bulmuş oluyorsun yani. Ama her gün bulmuyorsun bunu. Yine
CV gibi bu da. Başarısızlıkların üzerine sonunda bir şey başarılı oluyor. Yani 3 ay başarısızlık yaşıyorsun, sonra bir deneyin çalışıyor. Sonra bir deney için çok mutlu oluyorsun ama bu değiyor tabii ki. Sonuçta bu bilinmeyen bir şey bulmak kolay değil. İkinci ucu da tam tersi. Bilimin aslında e, bunun tam tersi. Çok mutsuz bir yer olduğunu, herkesin aslında çok e, acılar, eziyetler çeken bir dünya oluşturduğundan falan bahsediliyor şeyde. Özellikle bu da bilimi bırakıp endüstriye geçenler bundan bahsediyor. Kontrast görüyorlar büyük ihtimalle. Yani bilimde 3 ay boyunca hiçbir şey çalışmıyor, sonra bir şey çalışıyor, çok mutlu oluyorsun. Bu nasıl bir romantizm diyor insanlar doğal olarak. Doğruluk bunun tam ortası. Yani bilim ne çok iyi davranıyor ne de çok kötü davranıyor bize. Bilim sadece bilinmeyen şeylerle mücadele ettiğin için doğal olarak çok çetrefilli bir yol. Ee, Bir şey üretmen gerekiyor. Sürekli üretmen gerekiyor. Sürekli beynin aktif olması gerekiyor. Yani çok e, rutin bir şey değil. Rutin bir şey olmadığı için de senin yaratıcı kısmın sürekli aktif olması lazım. Bu da doğal olarak e, şeylere sebep oluyor tabii. Yani birazcık daha yoruluyorsun. Normal bir işe göre bence zihinsel olarak daha yorucu bir iş. Doğal olarak bilimin e, bu belli yönlerdeki dezavantajları belli kesimleri bilimden dışarıya uzaklaştırıyor. E, Yani mesela insanlar çok çalışıyor. Bizde mesela böyle 9-5 çalışma gibi bir tarz olmadığı için 9-5 çalışmanın sanki anormalmiş gibi geliyor insanlara. Bu da 9-5 çalışmak isteyen insanları bilimden biraz dışarı çıkarıyor. Ve 9-5 çalışmak kötü bir şey değil. Değil mi? 9-5 Özellikle dediğimiz sabah 9'dan akşam 5'e kadar. yani ailesi olan insanların, çocukları olan insanların 4'te 5'te çıkmaları gerek. O yüzden mesela biraz daha karışıklaşıyor. O yüzden bilim acayip heterojen bir yer değil tabii. Böyle çeşitlilik dediğimizde bilim süper çeşitli bir yer değil. Ama düzeliyor. Yavaş yavaş bunlar düzeliyor. Mesela bu eskiden 2000'li yılları düşünürsen, 2000'lerin başlarını düşünürsen bir hocanın mesela laboratuvar liderinin insanları, çalışanları hafta sonu laboratuvara çağırması doğal bir şey olarak görünebilirdi. Yani gelin deney yapın tabii. Şimdi diyemezsin böyle bir şey. Kural olarak diyemezsin, yasa olarak diyemezsin ve toplumsal baskı olarak da diyemezsin. Zaten yeni nesil hocalar da böyle demez. Onlar da çünkü çalışmıyor. Onlar çalışmıyor. Ama dediğim gibi bu iki ucun ortası bilim yani. İyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Zaten biraz içine girdiğinizde iyi yönleri, kötü yönleri hemen görebilirsiniz. İşte grantlere başvurmada sürekli fon bulmamız gerekiyor bizim. Bu da sürekli dediğim gibi hem yaratıcı olman lazım, hem yazman lazım, hem başarısızlıklara alışkın olman lazım. Sonra fonu buluyorsun, ha işte çalışıyorsun, fonu buldun, makale yazacaksın, yazdın, bir dergi gönderdin, onlar reddediyor. Ya sürekli böyle bir aksiyon yani. Çok aksiyonlu bir hayat. Ama hayatta tutan şey de o. Hayat Tabii sevinci. canım. Kesinlikle. Spontane böyle monoton bir şey yok yani. Ya zaten mesela grant yazmadığımız, red almadığımız birkaç ayı düşündüğümüzde sıkıcı geçiyor yani. Orada biraz şey var ya, mazoşizm de var herhalde. Ama sen mesela bazı kişilik özelliklerinden bahsettin. Mesela meraklı olmak, sorgulamak, kritik düşünme. Peki öğrenciler sence bunları sorgulamalılar mı bilim alanlarını seçmeden önce? Yoksa bunların bazı kısımları da sonradan öğrenebilecek şeyler mi? Şöyle onun küçük bir dengesi var. Bence ya merak sonradan öğrenilmez. Ama sen belki meraklı birisin ama eğitim sistemi senin merakına izin vermemiş. Bunun da ne bileyim mesela e, hiperaktiflik vardır. Seni hep yaramaz biri olarak göstermişlerdir. Çalışmayan biri olarak göstermişlerdir. Seni orada aslında eğitim sistemi senin bütün yaratıcılığını öldürmüştür. Sen bilime girsen mesela orada bilimde sevdiğin bir noktayı yakalasan o bütün şeyleri at gitsin. Sana söyledikleri sıfatları at gitsin hepsini. Bilimi sevdikten sonra süper şey olabilir. Ya ama meraklı değilsen e, bu da kötü bir şey değil yani. İlla sen bu sistemde olmana gerek yok. Herkesin bilim insanı olmasına gerek yok. Sevdiğin iş neyse yani sevdiğin iş mesela çok stresli bir hayatı sevmiyorsun. Mesela sürekli fon yazmak istemiyorsun. Sürekli ben e, bilinmeyeni bilmek için kendime bu kadar da zarar vermeyeyim diyorsan eğer çok normal bir şey yani çok doğal bir şey. O yüzden bilimde bilimi seçip seçmemek bence çok şey bir şey. Başka bir şeyi seçip seçmemekle aynı şey. Sadece bilimde olmak için
bazı şartlar gerçekten önemli. Yani meraklı değilsen bilimde olamaz. Çalışkan değilsen bilimde olamaz. Yani bunlar sadece toplumun şunu sorgulamak lazım. Ben gerçekten meraklı mıyım, değil miyim? İnsanların dediği değil de senin kendi düşüncen nedir? Yani insanlar çünkü çok şeyleri sana sıfat olarak yükleyebilir Benim ama çocuğum zeki ama çalışmıyor. da diyebilir. Okay, o zaman son olarak şöyle kapatabiliriz. Öğrencilerine tavsiye vermek istersin. Lisans olur, e, lise olur veya yüksek lisans öğrencileri olabilir, doktor öğrenci olabilir. Genel olarak sence neler anlamda kendini geliştirmeleri daha önemli olur farklı levellerde? Ve aynı zamanda mesela bilimin dışında ne tarz ilgi alanları veya hobiler olursa o bilime katkı sağlayabileceğini düşünüyorsun. Ya da bu hayat bu kadar indeksli bilime göre yaşamak da önemli mi sence? Bilime endeksli olarak yaşamak önemli mi? Önemli tabii ki. Yani ben şunu genelde de yaptığım böyle söyleşilerde, sohbetlerde hep söylüyorum. Bizi ileri götüren şey bilim. Doğru mu? Yani felsefe, bilim, böyle şeyler tartıştıkça bizi ileri götürüyor. Başka şeyler yok yani. Birkaç şey var bizi ileri götürebilen. O yüzden bilimsel düşünce çok önemli. Yani kim olursa olsun bilimsel düşünmesi önemli değil mi? Şimdi sen gittin mesela bankacıyla konuşuyorsun. Bankacının bilimsel düşünmesi de önemli. Bankacının temel olarak o bilimsel yaklaşımı, bilimsel bakış açısı da çok önemli. O yüzden bence mesela popüler bilim kitaplarını okumak çok önemli. Yani ne olursan ol, bilimci olacaksan da olmayacaksan da popüler bilim kitabı okusun insanlar. Yani astronomiye ilgi duysun mesela. Yani ilgi duymuyorsa bile ne bileyim Güneş sistemindeki gezegenlerin birbiriyle iletişimini bilse mesela fena olmaz. Ya da işte yeni çıkan teknolojileri az bir şey olsa bilse fena olmaz. Yani şimdi bu gen teknolojisi ya CRISPR nedir acaba? Bunu bilse fena olmaz. Ee, Ne olursa olsun. İlerideki mesleği ne olursa olsun ben olsam mesela böyle şeylere ilgi duyarım. Zaten biraz başladığında ilgi duyuyorsun doğal olarak. O yüzden bence bu merakı beslemek lazım. Çünkü kimse meraksız doğmuyor. Herkes meraklı doğuyor. Bütün çocuklara bak hepsi meraklı. O merakı besleyince aslında daha da meraklı oluyorsunuz. O da merakı beslemek lazım. Ya da söndürmemek. O da işte o öğrencilere mesaj veriyor, başkalarına mesaj. Yani merakı öldürmemek. O zaman popüler bilim kitabı demişken hemen sponsorlardan bahsetmek ister misin? Aslında altta Doğru. da Aslında ben hiç niyetim yoktu. Gerçekten söylüyorum hiç niyetim yoktu ama istiyorsanız da bizim popüler bilim kitabımız da var. Bakabilirsiniz. Genetikten ya ben okudum, kuantuma. gerçekten çok güzel bir şey. Evet, genetikten kuantuma genç bilimcilerimiz anlatıyor. Yurt dışından, yurt içinden birçok genç bilimcinin bir araya gelip kendi alanlarında kısa ve öz alanlarını yazdıkları bir kitap aslında. Birkaç isim verebilir misin mesela, kimler? Nerede Kimler var mesela? Çağrı Mert Bakırcı var. Evrim Ağacı'nı bilirsiniz. O evrim üzerine yazdı mesela. Ben sentetik biyoloji, yaşam üzerine yazdığım bir bölüm var. İşte Uğur Dağ var mesela. Biraz daha öğrenme üzerine yazan bir arkadaşımız. Burcu var mesela. Burcu Erdoğan. O da rejenerasyon, doku yenilenme. Ya böyle 17-18 tane bölüm var kitapta. Siz onları şey yapın. Spoiler vermeyin. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yok Cenk. Başka diyecek bir şey yok. Evet. Evet. O zaman çok teşekkür ederiz ve bir daha görüşmeye kadar sağlıcakla kalın.